Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber T serisinin en yeni ve en ucuz telefonunu yani Xiaomi 12T'nin ön incelemesini yapacağız ve hem Avrupa hem Türkiye fiyatlarından bahsedip alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Bu cihazın detaylı incelemesi de gelecek. O videoyu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Xiaomi 12T'nin tasarımıyla incelemeye başlayalım. Tasarım olarak Xiaomi 12T'ye baktığımız zaman 12T Pro'dan ana kamera lensinin büyüklüğü haricinde bir farklılık bulunmuyor. Kasa yapısı, kamera paketi, kenar çerçeveleriyle güncel ve biraz daha üst seviye bir cihaz olduğunu bize hissettirirken arka kapağımızda cam, çerçevelerde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bence böyle bir cihazda kesinlikle alüminyum bir kasanın kullanılması gerekiyordu. Malzeme kalitesi biraz alt seviyede. 8.6 mm kalınlık ve 202 gramlık ağırlığıyla çok kalın değil ama kesinlikle elimizi yoran bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tek elle kullanımlarda elimizi biraz ağrıtabiliyor. Hoparlör tarafında da Xiaomi 12T'de stereo çift hoparlör sistemini görüyoruz. Ancak 12T Pro'da olan Harman Kardon üretimi olan hoparlörler burada yok. Yine de ses deneyimi, ses kalitesi açısından Dolby Atmos destekli olmasıyla fiyatına oranla yeterli olduğunu söyleyeyim. Tasarımdan ekran tarafına geçtiğimizde 6.67 inç AMOLED 120 Hz tazeleme hızına sahip Full HD Plus çözünürlüğünde gerçekten her kullanıcının beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek üst düzey bir ekranla geliyor. İster video izleyin, ister oyun oynayın, bu ekranın vermiş olduğu deneyimden hem tepkisellik olarak hem de görsel deneyim açısından fazlasıyla memnun kalacaksınız. Ekran kısmında gerçekten başarılı bir cihaz. Yonga seti tarafına baktığımızda da MediaTek'in en güçlü serilerinden Dimensity 8100 işlemcisini görüyoruz. 5 nanometre olan bu işlemcimiz 8 GB'lık RAM ile birlikte geliyor. Performans açısından Android tarafındaki en iyi işlemcilerden diyebilirim. Tabii ki Snapdragon 8 Plus Gen 1 kadar güçlü değil. Fakat yine de oyunlarda en üst ayarlarda 60 FPS sabit stabil bir oyun performansı alabiliyoruz. Her türlü kullanım içinde bu işlemcinin gayet tepkisel, hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Isınma konusunda da Xiaomi 12T son zamanlardaki en başarılı telefonlardan biri. Hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir performans kaybı da yaşamıyoruz. Kamera tarafına baktığımızda arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılarken ana kamera 108 megapiksel f1.7 diyaframa sahipken Samsung'un ISOCELL HM6 sensörü burada kullanılmış. Yardımcı kameralar klasik olarak 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro çekim kamerası. Fotoğraf kalitesine göz attığımız zaman da ana kamera performansı 11T'ye göre net şekilde iyileştirilmiş. Renklerdeki canlılık, ters ışıkta, aydınlık ortamlarda ve karanlık ortamlarda da her türlü senaryo için başarılı bir kamera performansının olduğunu söyleyebilirim. Yardımcı kameralar sanki orta sınıf bir cihaz gibi hissettiriyor. Yani ana kamera gerçekten iyi ama yardımcı kameralar kesinlikle vasat bir seviyede. 12T Pro ile kıyasladığımız zaman da aradaki farkı bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ön tarafta 20 megapiksel EIS olmayan f2.24 diyafram açıklığında bir kamera kullanılmış. Video tarafında da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber videolar çekebiliyoruz. Video performansında da bayağı iyileştirmelerin olduğunu söyleyeyim. Xiaomi 11T'ye göre çok daha iyi bir video performansına sahip. Kamera açısından eksileri olsa da genel deneyimiyle bu fiyat bandında ideal diyebilirim. 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteği bulunurken kutu içeriğimizden 120 Watt'lık adaptörün çıktığını da belirteyim. 0'dan 100'e de 18-20 dakika arasında bu bataryayı doldurabiliyoruz. Batarya performansı konusunda da Xiaomi 12T bir günü fazlasıyla çıkartıyor. İşlemcinin pil tüketimi konusunda iyi olması ve adaptif bir ekran tazeleme hızı kullanıldığından dolayı 7-8 saat civarında ekran sürelerini bu telefonda rahatlıkla görebiliyoruz. Batarya konusunda bu cihaz hiçbir şekilde bir problem yaşatmayacaktır. Yazılım olarak da Xiaomi 12T MIUI 13 ve Android 12 ile geliyor. 3 yıl boyunca güncellemeleri alacağını da söyleyeyim. Suya ve toza karşı dayanıklılığının olduğunu da belirtmişken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görebiliyoruz. Arayüz deneyimi olarak beğendiğimi de belirteyim. MIUI 13 ciddi anlamda Xiaomi 12T'de gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi Xiaomi 12T'yi gelin birlikte değerlendirelim.
Dostlar şimdi 12T'yi hızlıca bir değerlendirirsek fiyat kısmında Avrupa'da Xiaomi 12T 8 GB RAM 128 GB depolamayla 599 Euro yani 11.000 TL bantlarında bir fiyatta satılıyor. Baktığımız zaman ülkemizde vergilerle birlikte de 20.000 TL bantlarında olacağını düşünüyorum. Bu noktada tabii ki yurt dışı bir şekilde Xiaomi 12T'yi yarı fiyatlarına yani 10-11.000 TL bantlarında Xiaomi 12T'yi almak çok daha mantıklı. 11T'ye oranla ana kamera, batarya ve performans konusunda ciddi geliştirmelerle karşılaşıyoruz. Fakat eğer Xiaomi 11T kullanıp da 12T'ye geçmeli miyim diye düşünüyorsanız bence çok da mantıklı değil. Baktığımız zaman 11T'de halen gayet güncel ve pek çok konuda işimizi rahatlıkla görebilecek bir cihaz. Eğer kamera odaklıysanız 12T Pro'ya geçilebilir. Onun haricinde iki cihaz arasında bence büyük farklılıklar yok. Eğer sıfırdan bir telefon alacaksanız da Xiaomi 12T'yi almanız tabii ki daha mantıklı olacaktır. Hem uzun ömürlük açısından hem de kamera ve batarya gibi konularda 12T kesinlikle üstün. Ama dediğim gibi 11T kullanıyorsanız şu anlık 12T'yi pas geçip 13'ü bekleyebilirsiniz. Açıkçası Xiaomi 12T'yi Dimensity 8100 işlemcisi 108 megapiksellik OIS destekli kamerasıyla fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Bu cihazın en büyük eksisi 12T Pro'da olduğu gibi yardımcı kameraları. Yardımcı kameraları haricinde genel paketiyle, genel deneyimiyle fiyat performansı oynayan bir cihaz diyebilirim. Peki siz Xiaomi 12T hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bunların dışında hem 12T Pro'nun hem de 12T'nin daha detaylı incelemeleri de gelecek. O videoları kaçırmamak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.